Arka Sokaklar yine nefesleri kesen bir bölümle ekranlara geldi. Heyecan, aksiyon, bu bölümde ne ararsan vardı. Herkesi şaşırtan ve şok eden gelişmeler var. Cevher diziye veda mı etti? Cevher'in sonunu alimi yoksa Mesut mu getirecek? Mesut ve Selin'in evine gelen gizemli bakımcı kim? Ali ve Pınar cephesindeki gelişmeler neler? Tunç yaşayacak mı? Sude ve Merve arasındaki rekabette neler olacak? Hepsi ve daha fazlası videomda olacak. Videoya geçmeden önce Arka Sokaklar hiç bitmesin diyenler serice videomuzu beğensin ki sayımızı bilelim. Hadi videoya geçelim. İlk olarak Ali Akdoğan oyunculuğuyla başlamak istiyorum. Ali sonunda önceki videolarda da söylediğim gibi geri döndü. Bu bölüm Ali'nin kendiyle yüzleştiği bir bölüm izledik. Geçmişi hatırlaması, ekibi hatırlaması ve aklanması hepimizi çok mutlu etti. Özellikle kendi mezarının başında ağlaması bence bölümün en etkili sahnesiydi. Buna ek olarak eski günleri hatırlayıp muhteşem bir oyunculuk sergilediğini düşünüyorum. Şahsen ben çok sevindim, Ali'yi tekrar ekipte görmek çok hoşuma gitti. Artık Arka Sokaklar'da yeni bir dönem başlıyor. Ali'den önce ve Ali'den sonra olarak. Eski özlediğimiz Ali sonunda sahalara çıkıyor. Doktor öldü ancak Cevher'in ses kaydını alınca Ali de rahatlıkla aklanmış oldu. Ali'nin ilk planı tabii ki de Cevher'i yok etmek. Yaşadığı acıları hafifletmek ve tam anlamıyla kendine gelmek için akıl dolu bir plan yapan Ali ekip ile işbirliği yaparak Cevher'i yakalamak için harekete geçiyor. Zamanında Cevher Ali ile kedinin fareyle oynadığı gibi oynamıştı ancak artık devir değişti. Şimdi ise Ali iyileşmemiş, delirmiş gibi yaparak Cevher'i çok büyük bir tuzağa çekip oyuna getiriyor. Peki bu sahnede neler yaşanacak? Hadi hep birlikte inceleyelim. Cevher önceki bölümlerde tüm planlarını tıkır tıkır işledi. En ufak bir hataya yer vermedi. Şahsen ben avcı Cevher'i bu şekilde görürken üzüldüm. Eski Cevher olsa çoluk çocuk ile işbirliği yapmazdı. Daha etkili akıl oyunlarıyla mücadele etmeye devam ederdi. Bu bölümde Mesut ve Cevher arasında büyük yüzleşme sonunda başlayacak. Teorilerimize göre bu sahnede 3 ihtimal var. Birinci ihtimal önceki bölümlerde sürekli Balaban'ı başı dertteyken kurtaran Cevher'ken işte bu sahnede Cevher'i kurtaran da Balaban ve arkadaşları olacak. Ben Cevher'in kolay yem olmayacağını düşünen taraftayım. Çünkü herkes diziye Ali ve Cevher için döndü ve merakla izliyor. Ali de Cevher de çok güçlü ve hikayesi derin karakterler. Balaban ve arkadaşları sayesinde Cevher kurtulur ve büyük düşmanlık başlamış olur. Ali ve Cevher'in uzun bölümler süren düşmanlığını ben şahsen izlemek isterim. Bu diziye heyecan katacaktır. İkinci ihtimal ise bu sahnede Cevher'i Mesut'un değil de Ali'nin vurma ihtimali. Çünkü Cevher Ali'ye o kadar çok acılar yaşattı ki elinden her şeyi aldı. Ailesini, arkadaşlarını, hayatını, çocuklarını, gençliğini, kısacası her şeyi. İşte bu yüzden keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner mantığıyla Cevher'i Ali vurabilir. Bu sahnede Ali Cevher'i vurunca Cevher için zor günler başlamış olur. Yine de bu senaryo olasılık olarak düşük ancak gerçekleşme ihtimali olabilecek bir senaryo. Üçüncü ve aslında çok sürpriz bir ihtimal ise Mesut ve Selin'in evine gelen Karadenizli bakıcı. Sebebini bilmiyorum ancak sanki bu bakıcı bana içeride gibi geldi. Yani Cevher hiçbir şekilde Mesut ve Selin'e yaklaşamıyor çünkü korunuyorlar. Haliyle içeriye birini sokarsa planlarını daha kolay yürüteceğini anlayan Cevher ki severiz Cevher'in böyle akıl oyunlarını, Karadenizli bu bakıcıyı kendi adamı olarak içeri sokmuş olabilir. Böyle bir senaryoda işte Cevher'in bu sahnede kurtulma planı ortaya çıkar. Dikkat ederseniz Mesut elinde silah ile geliyor ve artık Cevher için sonmuş gibi görünüyor. İşte Mesut ve Cevher arasında çok büyük bir yüzleşme başlayabilir. Üçüncü ihtimal olarak düşündüğümüz senaryoda bakıcı Selin ve Mesut'un bebeğini rehin alarak Cevher'in oradan çıkış biletini sağlamış olur. Bu senaryo bana heyecan veriyor. Çünkü Cevher karakterini canlandıran Nail Kırmızıgül bölüm başında jenerikte vardı. Haliyle şu an diziden ayrılması söz konusu değil. Ratingleri ayakta tutmak için de ben senarist olsam Ali ve Cevher hikayesini uzatırım. Hazır Ali ekibe katılmışken güzel hikayeler ortaya çıkartırdım. Tabii senaristimiz bizi şaşırtmayı sever. Size göre gerçekleşmesini beklediğiniz ihtimal hangisi, yorumlara yazarsanız sevinirim. Neler olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Çok heyecanlı bir bölüm bizleri bekliyor, bunu net olarak söylemeliyim. Gelelim Ali ve Pınar cephesine. Ali diziye dahil olduğundan beri Pınar'ın aklı da kalbi de hep Ali'deydi, bunu önceki bölümlerde gördük. Önümüzdeki bölümde Ali'nin aklandığını duyan Pınar çok sevinecek ve Ali ile buluşacak. Şunları söylerken bile çok seviniyorum.
Çünkü Ali ve Pınar ikilisini izlemeyi çok özledik. Ali ve Pınar arasında bu bölümde bir sarılma ve ağlama sahnesi yazılacak. Ancak bu kez üzüntüden değil, sevinçten akacak gözyaşları olacak. Ali'nin ekibe dönmesiyle birlikte aksiyon dolu bir bölüm bizleri bekliyor olacak, şimdiden söylemeliyim. Bu ikiliyi daha çok izleyeceğiz. Peki Tunç ölecek mi? Arkadaşlar, yeni bölümde hastane ağırlıklı bir bölüm izleyeceğiz. Çünkü Tunç yaşıyor. Mesut ve Selin'in hastane sahneleri olacak. Selin Mesut'a en büyük desteği verecek. Bu sahnelerde duygusal anlar bizleri bekliyor. Mesut Tunç'u görmeye giriyor ve onu koruyamadığı için özür diliyor. Baba oğul arasında geçecek olan o sahne çok duygusal olacak. Selin ve Mesut üzerindeki kara bulutlar dağılmak bilmiyor. Eğer ki Cevher konusunda bakıcı senaryosu gerçekleştirse, çiftimiz için çok zor günler onları bekliyor olacak. Dizimizin senaryosu gereği her başrolümüzün başından mutlaka bir olay o hafta işleniyor. Çoban ailesi için Hüsnü'nün vurulması ve Şule olayıyla herkes ekran başına kilitlenmişti. Böylelikle Arka Sokaklar kendi fanlarını ve kitlesini bir araya getirmişti. İşte aynı olay şimdi Selmes için olabilir. Selin ve Mesut için yazılan senaryolar bu hafta gerçekleşecektir. Neler olacak izleyip göreceğiz dostlar. Belki de bölümün en şaşırtan gelişmesi Sude'nin muhbir olmasıydı. Sude evet yaptıklarından çok pişman oldu ve ekibe geri dönmek için yasaklı madde satan çeteyi çökertmek için muhbir oldu. Bir kafede çalışan olarak işe başlayan Sude muhbirlik yapıp çeteyi yakalatmaya başladı. Bu olay Sude'yi ekibe geri kazandırıyor. Ancak ben burada Sude'nin planının ekibe dönmekten çok Barış olduğunu düşünüyorum. Sırf Merve ve Barış'ın arasına kara kedi girip onları huzursuz etmek için elinden geleni yapacak. Önceki bölümlerde Sude Merve'yi tehdit etmişti. İşte şimdi harekete geçiyor. Bunu Barış'a da söyledi. Önceki hedefim kendi hayatım ve işim, daha sonra sen dedi. Barış bir an değiştin sandım diyerek Sude'ye tepki gösterse de Sude sırayla diye karşılık verdi. İşte bu konuşma bize spoiler niteliğinde. Önümüzdeki bölümde Merve Barış'ın arası Sude yüzünden iyice açılacak. Bu durum Merve'yi çok rahatsız edecek. Sude ve Merve arasında kıyasıya rekabet olacak. Barış'ı elde etmek için ikisi de uğraşacak. Hatta Merve bu bölümde müdürden uyarı aldı. Bu ilişki ve Sude'nin ekibe dönüşü işinize zarar verirse olmaz diyerek uyardı. İşte Sude Merve'nin ayağını kaydırmak için girişimlerde bulunacak. Ancak Barış bunlara engel olacak. Sude'nin hiçbir zaman değişmeyeceğini bilen Barış tercihini Merve'den yana yapacak. Yıllar geçmesine rağmen Arka Sokaklar istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Reytingler 20 sezonluk bir dizi için gayet ideal, bu da hala ilgi gördüğünü ve izlendiğini gösteriyor. Ana karakterler Hüsnü, Mesut, Selin, Hakan Ali ve Rıza Baba devam ettiği sürece daha çok uzun bölümler olacaktır. Arka Sokaklar ile ilgili yeni gelişmelerden ilk benim haberim olsun diyorsanız abone olmayı sakın unutmayın. Yeni videoda görüşürüz.